Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün baklavalık yufkadan ıspanaklı börek yapacağım. Hemen yapımına başlıyorum. Bunun için önce sosumu hazırlayacağım. 2 tane yumurtayı çırpma kabıma alıyorum. Önce yumurtamı güzelce şöyle bir çırpayım. Çok basit ve çok lezzetli bir börek. Şöyle 2 tane yumurtamı çırptım. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt. Şimdi bunları güzelce çırpıp kenara alacağım. Şöyle. Bu kadar yeterli. Şöyle sosum hazır. Şimdi sosumu kenara aldıktan sonra ıspanağın iç harcını hazırlayacağım. Bunun için gerekli olan ben donmuş ıspanak kullandım. Siz taze de kullanabilirsiniz veya istediğiniz kadar da kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir kabımı alıyorum. İçerisine 1 tane soğan doğrayıp suyunu sıktım. Onu ekliyorum. Bir kaşık tuz. İçerisine kekiğimiz Türkiye'den geldi. Çok güzel bir kekik. Kekiğe böyle avucumun içinde ovalayarak ıspanağın içine ekliyorum. Şöyle. İçerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ve ben peynir de kullanacağım. Peynir kullanmak zorunda değilsiniz. Arzu isteğe göre peynir de kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir kullandım. Herhangi bir peynir de olabilir. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Elimle karıştıracağım. Daha güzel ve rahat bir şekilde karışması için. Şöyle. Yani hepsi bu kadar. Güzelce karıştırdıktan sonra böreklerimi yapmaya başlayacağım. Tuz miktarını eğer peynir kullanacaksanız ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şöyle. Bu kadar yeterli. Şimdi tekrardan ben bunu yan tarafa alıp yufkamı hazırlayacağım. Şimdi baklavalık yufkalarımı açtım ve 1 tane yufkadan masamın üzerine serdim. Üzerine hazırlamış olduğum sostan gezdiriyorum. Şöyle fırça yardımı ile veya elinizle güzelce her tarafa gelecek şekilde yediriyorum. İkinci yufkamı da alıp üzerine koyuyorum. Şu şekilde. Buna sos eklemeyeceğim. Sadece ıspanaktan hazırlamış olduğum harçtan şöyle hep etrafına, her tarafına gelecek şekilde. İçine ne kadar koymak istiyorsanız böyle dağınık bir şekilde koyduğunuz zaman gayet her tarafa gelmiş oluyor, güzel oluyor. Tadı da bir yerde olmamış oluyor. Şöyle. Çok fazla da koymak istemiyorum. Şu şekilde yeterli. Sonra yufkamı böyle sarıyorum. Sonra bir ucunu kendi ekseni etrafında dolandırıyorum. Ve şöyle gül şeklini veriyorum. Tekrar aynı şekilde yufkamdan alıp ve üzerine hazırlamış olduğum sostan yayıyorum böyle. İyice yediriyorum her tarafı. Sonra ikinci yufkamı üzerine
Ve hazırlamış olduğum ıspanak harcından her tarafa gelecek şekilde koyuyorum. Çok lezzetli bir börek oluyor. Çok hafif, çok güzel ve çok pratik. Bu kadar yeterli. Peynir sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Ben sevdiğim için peyniri ekledim. Şöyle tekrardan doluyorum kendi eksin etrafında. Bir tepsime yerleştiriyorum. Biz içinde çok fazla ıspanağı koymak istemiyoruz. Çok sevmiyoruz. O yüzden ben az ekliyorum. Şöyle şu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Tekrardan aynı işlemleri yapıyorum ta ki yufkalarım bitene kadar. Yufkalarınız yırtık da olabilir. Bazen çünkü paketin içinde çıkabiliyor. Hiç önemli değil. Onları da tekrardan üzerine koyup sarabiliyorsunuz. Sorun olmuyor. Ispanaklı börekleri tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz sostan gezdireceğim. Şöyle güzelce. Bu kadar yeterli. Şöyle ben üzerine çörek otu ekleyeceğim. Biraz görüntüsü güzel olsun. Şöyle. Çörek otu da çok sağlıklı bir besin. Şöyle de üzerine gezdiriyorum. Güzel bir görüntü de oluyor. Evet, ıspanak böreklerim önceden ısıtmış olduğum 180 derecedeki fırınıma veriyorum. Ispanak börekleri 40 dakika sonunda piştiler. Sunum için servise hazırlar. Ispanak böreklerimiz nefis oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Yorumlarınızı lütfen yazmayı unutmayınız. Afiyet olsun.